Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahtına pişirmeye dahi gerek olmayan tamamen hazır malzemelerle çok lezzetli bir pasta tarifi hazırladım. Pastamı hazırlamak için dikdörtgen baton kalıp kullandım. Öncelikle kalıbımı streç filmle kapladım. Pastamızın ilk malzemesi olan kedi dili bisküvileri sütte ıslatarak kalıbımın kenarlarına yerleştiriyorum. Boşluk kalmamasına dikkat ederek yerleştirirseniz çok daha iyi bir görüntü verecektir. Daha sonra pastamızın kremasının hazırlığına geçiyorum. Çok sıcak bir ortamda çekim yaptığım için ben kremayı hazırlayacağım kabın altına buz koydum. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz ve kremanız böyle yaparsanız çok daha çabuk kıvam alacaktır. Hazır sıvı krema kullandım. Hem tatlılarda hem tuzlularda kullanılabilecek krema tercih ettim ve kremamı da yine çok daha çabuk şekil alsın, kıvam alsın diye birazcık buzlukta beklettim. Bir yarım saat kadar. O yüzden çok fazla uğraşmadan hemen kremam kıvama geldi. Üzerine 1 su bardağı meyveli yoğurt boşaltıyorum. Ben orman meyveli yoğurt kullandım. Yoğurt ve kremayı da özleşene kadar karıştırıyorum. Ve pastamızın iç dolgusu da hazır olmuş oldu. Bir spatula yardımıyla şöyle bir kremamı toparladıktan sonra bir kısmını hemen kalıbıma boşaltıyorum. Bu arada küçük bir ayrıntıyı hemen belirteyim. Benim baton kalıbım birazcık büyük olduğu için 2 paket krema, 2 su bardağı da meyveli yoğurt kullandım. Siz kullanacağınız kalıbın büyüklüğüne göre malzeme miktarını birebir oranda artırıp eksiltebilirsiniz. Pastamı kirazlı olarak hazırlayacağım. Siz dilediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Kiraz çekirdeklerimi çıkarıyorum ve hemen kremanın üzerine bir kat olacak şekilde yerleştiriyorum kirazlarımı. Kalan kremamın bir kısmını daha yine kalıbıma boşaltıyorum ve kirazlarımın üzerinin kapanmasını sağlıyorum. Yine küçük bir püf noktası vermek istiyorum. Kremanızı ne kadar kalıbın her tarafına dağılacak şekilde yerleştirirseniz o kadar iyi sonuç elde edersiniz. Kremamı iyice düzelttikten sonra tekrar üzerine bir kat daha kiraz yerleştiriyorum. Ve bekletmeden kalan kremamın tamamını kalıbıma boşaltıyorum. Kedi dili bisküvileri kalıbımın ölçüsüne göre kesmiştim. Bu ucunda kalan parçaları da hemen yine süte batırıyorum ve pastamın üst kısmına yerleştiriyorum. Pastamın daha iyi şekil alabilmesi için kenarlardan taşan streçleri bu şekilde düzelterek pastama form veriyorum. Daha sonrasında da başka bir streç filmle hava almayacak şekilde pastamın üzerine sıkıca kapatıyorum. Ve hemen pastamı artık donmak üzere buzluğa kaldırıyorum. Bu hazırladığım pastayı iki şekilde servis edebilirsiniz. Dilerseniz kremalı bir pasta kıvamında servis edebilirsiniz. Bunun için buzlukta sadece 2 saat kadar tutmanız yeterli olacaktır. Ama eğer daha bir koyu olsun, dondurma kıvamında olsun isterseniz de bir gece buzlukta bekleterek servis etmenizi tavsiye ederim. Ben videomun sonunda her iki şeklini de gösterdim. Dilediğiniz kıvamda hazırlamak sizin damak zevkinize kalmış.
Boşluk kalmadan yerleştirdiğimiz için kedi dili bisküvileri çok güzel bir şekilde çıktı kalıbından pastamız. Pastamın üst kısmını da yarım kirazlarla süslüyorum. İlk olarak pastamın 2 saat donduktan sonraki kıvamını sizlerle paylaşmak istiyorum. Tam bir yaş pasta görüntüsünde, kremamız oldukça akışkan bir kıvamda oluyor. Yumuşak soğuk bir pasta servis etmek istiyorsanız dediğim gibi 2 saat buzlukta kalması yeterli pastamızın. Bir kez de iyice kıvam alıp dondurma tadında olan pastamı göstermek istiyorum. Bu haliyle şekli tamamen sabitlenmiş oluyor. Dediğim gibi tam bir dondurma formunda oluyor pastamız. Ben kiraz kullandım. Siz dilediğiniz meyveyle veya çikolata parçalarıyla hazırlayabilirsiniz bu dondurmalı pastayı. Hemen keserek dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Görüntüsü kesme dondurma gibi, inanın lezzeti de aynı şekilde meyveli dondurma yiyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Nasıl hazırlayacağınız tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Ben iki şekilde de sizlere göstermek istedim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Başkaca videolarda görüşmek üzere. Bugünlük benden bu kadar. Hoşça kalın.